Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomuzda modelimizin orta kısmını kurduk birlikte. Şimdi kenarlarını yaparak modelimizi kurmaya devam edeceğiz. İlk video yayında bayağı bir talep gördü. Şimdi siz de orta kısmı ördüyseniz eğer kenarlarını yaparak modeli kurmaya devam edelim. Buradaki sıralama zincir ağlarını yapacağız. Bunu siz istediğiniz kadar geniş yapabildiğiniz için modeli daha ince iplerle kuruyorsanız biraz daha büyütme şansınız var. Hemen kameramı ayarlayacağım. Bu videonun açıklama bölümüne birinci bölüm linkini bırakacağım. Rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Kullandığım ip Babylow diye geçiyor. Bunlar da yine kullanmış olduğum maxi ağ ipleriyle aynı kalınlıktalar. Pamuklu ipler kamera altında daha net görüldüğü için tercih ediyorum. Siz istediğiniz bütün dantel ipliklerini kullanabilirsiniz. Hatta koton ipleri bile tercih edebilirsiniz. Evet, ipime göre tığ numaram 10 numara 1,10 milim tığ kullanıyorum. Bu bir ip tanıtım, bir tığ tanıtım videosu değildir. Sadece dantel anlatıyoruz. Hemen kameramı ayarlıyorum ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başladığım yerle birleştirdim. Bir üst sıra için hemen buradan zincir çekiyorum. Zincir ağlarımı yapabilmek için. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet zincir çektim. Eğer eliniz çok sıkıysa bu zincir sayınızı 7 yapabilirsiniz. Eğer bolsa da bir eksiltip bir artırabilirsiniz. Burada arada 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 3 atlayıp 4 müydü? Hemen örneğimizden bir bakacağım. Evet, 3 tane atlayıp dördüncüye kilitliyoruz hanımlar. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncünün üzerine kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Tekrar 1, 2, 3, dördüncünün üzerine kilitliyorum. Şimdi köşe noktama geldim. Burada köşede az zincirim kaldı. Buradan köşeme kilitleyeceğim. Hemen köşeme kilitliyorum. Sayıyorum kaç tane kalmış? 1, 2, 3 tane kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sefer 8 tane çektim. Biraz daha uzun bir zincir çektim. Tekrar aynı noktaya kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu tarafta 3 tane kaldı. Yine 1, 2, 3, dördüncüye kilitliyorum. Bu şekilde modelin etrafını bir sıra boyunca dolanıyoruz zincir ağlarıyla. Evet, modelimin etrafını zincir ağlarıyla dolandım. Hanımlar, modelin etrafını dolandığımda şu köşe zincirlerinden şöyle kameranın altına gelelim. Köşeden iki karşı köşeden karşı köşeye 19 tane zincir ağım var. 19 tane de bu tarafta. Sayarak eşit bir şekilde sayıyı denk getirmeniz önemli. 19 adet zincir ağı bu tarafta, 19 adet de bu tarafta eşit olması önemli. Olur insanlık hali fazla atlarız, noksan atlarız ama sayı olarak 19 adet yapmamız gerekiyor. Ben de bazı aralarda biraz fazla atlayarak sayıyı denk getirdim. Trabzan sayıları denk gelmeyebilir. Sadece zincir sayısına odaklanın. Hemen bir üst sıra için ipimi önümdeki zincirimin ortasına alacağım. Başlangıcımı taşıyacağım. Burası önemli. Bunu her sırada yapacağız hanımlar. Hemen ipimi şöyle önümdeki zincirimin ortasına kadar aldım. Bir üst sıraya geçebilmek için. 6 zincir çekmiştim. Biraz bol durdu. 5 bile kurtaracakmış. Öyle de söyleyebilirim. Siz de kendinize göre duruşunu ayarlayabilirsiniz. 6 zincir çektim. Kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Kilitliyorum. Köşeme geldim. 6 köşeme kilitliyorum. Buradaki kurulumuz yine alttaki gibi aynı şekilde olacak. 8 çekiyorum. Aynı noktaya kilitliyorum. Buraya biraz uzun yaptım.
1, 2, 3, 4, 5, 6 kilitliyorum. Evet. Şimdi ikinci sırayı dolanıyorum. İkinci sıramı dolanacağım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca sadece zincir ağlarını dolanarak modeli genişleteceğim. Her sırada mesela bu sıram bitti. Burada birleştiriyorum. Bir üst sıraya geçebilmek için bir üst sıradaki zincirin ortasına ipimi alacağım. Bir üst sırayı bitirdim. Burada birleşiyorum ve bir üst sıranın orta zincirine ipimi taşıyacağım. Bunu her sırada yapmanız gerekiyor. Köşe noktalarımızı bu şekilde 8 zincir çekerek bir zincir ağ oluşturmanız gerekiyor. Bu şekilde 5 sıra dolanıyoruz. Oradan itibaren kurmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi dolana dolana zincir ağlarımı kurarak geldim. Bakın şöyle göstereyim. 5 sıra demiştim ama 6 sıra yaptım. Şöyle model kendini göstersin. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra boyunca zincir ağ yaptım. Siz bu sırayı daha fazla artırabilirsiniz. Şimdi bir üst sıraya ben hep modelimi ters elimi kullandığım için böyle öremiyoruz diyorsunuz. Hemen ondan bahsedeceğim. Bu tarafa doğru dolanıyorum. Bitiş noktam bu taraf. Siz büyük ihtimal bu tarafa doğru dolanacaksınız. İpinizi bir önündeki zincir ağına taşıyın hanımlar. Bir üst sırayı yapabilmek için. Sıra takibini takip ettikten sonra rahatlıkla kurabileceksiniz. Ben de tam köşe noktamın bir yanındaki zincir ağına kadar ipimi taşıyacağım hanımlar. Şuraya kadar. Hemen ipimi oraya kadar taşıyarak bir üst sıradan devam ediyorum. Evet, ben bir üst sıraya geçebilmek için ipimi köşemin önündeki, şurası benim köşem, tam uç noktam, bir önündeki zincir ağına kadar taşıyorum. Siz bir gerideki zincire kadar taşıyın. Sonra aynı işlemi yapacağız. Sırada hiç fark etmeyecek. Zincirlerden ilmek alarak yapıyorum bu işlemi. İpinizi çok gergin tutmayın. Elinizi bol tutarak taşıma işlemi yapın. Şimdi ben daha önceki modelim uzun zaman oldu öreli. Sayıları denk getirmeye çalışacağız. Burası da önemli. Şimdi ipimi ben önümdeki ilk köşe nokta yanındaki zincirime taşıdım. Nereden taşıdım? Hemen burada bitmiştim. Bu tarafa taşıdım. Bir iki zincir al. Siz hemen önündeki zincirin orta kısmını alın. Bu tarafa dolanıyorsanız eğer. Şimdi nasıl denk geliyor bilmiyorum. Geçen bir takipçimle böyle bir problem yaşadık. O yüzden ona da dikkat etmek istedim. 3 4 şöyle 4 tane trabzan yaptım. Bakın 1 2 3 ve 4. Siz taşıdınız. Hemen önündekine yapacaksınız 4 taneyi. Benim gibi. Buradan 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tekrar aynı noktaya 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzan yine yaptım. Burası köşe noktam benim, tam uç noktam. Elimden bırakacağım daha net görün diye. Şöyle bırakıyorum. Bir önündekine de kilitledim. Bakın. Tam köşeye kurulumu yaptım. Yanındakine kilitledim. Trabzanla geçiş yaptım. 4 trabzan, 5 zincir, 4 trabzan, bir yanındakine kilitledim. Buradan zincir ağı yaparak ilerliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Önündekine kilitliyorum. Şimdi burada sayalım istiyorum. İki model arasındaki zincir sayısını. Şimdi kilitledik buraya. 1, 2, 3 tane. 3 taneyi yapıyoruz. Şimdi bir tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Eğer taşıma işlemi yapmak istemiyorum, sizin gibi köşeden yapmak istiyorum diyorsanız ipinizi kopartıp köşenin bir yanının ortasından sabitleyerek yapabilirsiniz benimle birlikte.
1 2 3 zincir yaptım. Model kuracağım. Hemen yanındaki zincire 1 2 3 4 trabzan. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar aynı noktaya 1 2 3 4 trabzan ve kilitliyorum bir yanındakine. Şimdi bu modeli kurdum. Arada 3 zincir ağım olacak. Bu birinci. 1 2 3 4 5 6. Bu ikinci. 1 2 3 4 5 6. Bu üçüncü. Kilitledim. Şimdi hemen yanındakine 4 trabzan, 2 3 ve 4. Modelin herhangi bir şablonu yok. Modeli ben kendim kurmuştum. Sayılarını da ona göre ayarlamışımdır. Bakalım yeni modelde sayılarımız denk gelecek mi? Tekrar 4 trabzan. Ve kilitliyorum. Şimdi şöyle bir bırakacağım. Köşeme yaptım bir model. Kurulumu takip edin sırayı. Köşeme yaptım. 1 2 3 yanına yaptım. 1 2 3 yanına yaptım. 1 2 3 yapacağım. 1 2 3 yapacağım. Bu şekilde köşeye kadar kaç tane denk gelirse. Elimizdeki modelde 4 tane denk gelmiş. Köşeleri saymazsam eğer. Şöyle birazcık küçülteyim. 1 2 3 4 tane denk gelmiş. Bakalım şimdi yaptığımızda kaç tane denk gelecek. Ona göre kuracağız. Evet, köşeme kurulumu yaptım. Hemen 3 zincir ağı arada model. 1 2 3 model. 1 2 3 model. 1 2 3 model. 1 2 3. Şimdi yine köşeye model denk geldi. 1 2 3 4 tane model kurmuş olduk kenarımızda. Hemen köşemi de yapıyorum. Bir sıra modeli bu şekilde dolanmış oluyorum. Evet, trabzanlarımızı yapıyoruz. Hep kilitliyoruz. Birileri bir geri kilitledikten sonra yapıyoruz. Bakın bir zincire kilitliyorum. Evet, bir sıra dolanıyorum bu şekilde. Evet, sıramı dolandım ve tamamladım. Böylelikle ilk sıramızı bitirmiş olduk. Ben başladığım ipimi taşıdım. Başlangıcım buraydı. Burayla kilitledim. Sizin de bu taraf olacak. Burayla kilitleyeceksiniz dönüşte. Buradan dönerek kilitleyeceksiniz. Aradaki üst zincirimizi unutmayalım iki model arasında. Şimdi ipimizi bu sefer tam orta noktaya taşıyacağım. Bir üst sırayı yapabilmek için siz de burada olacaksınız. Siz de bu noktaya taşımanız gerekiyor. Hemen ipimi trabzanların üzerinden ilmek alarak taşıyorum. Yani modelde sıra takibi yapabilirsiniz. Örneği gösterdim. Örneği resimden yapabilen arkadaşlar ekran kaydını hemen alsınlar. Bir üst sıra için ipinizi bu noktaya taşıyacağız. Buradan şöyle kameramı birazcık daha yakınlaştıracağım daha net görün diye. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Buraya 13 adet trabzan yapacağım. 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12
12 kaçırdım. 12 ve 13. 13 tane trabzan yaptım. Hep bütün bu boşluklara 13 trabzan yapacağız. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Zincir ağına kilitliyorum öndeki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Önündekine kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önündekine kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirle yine buradaki modele geliyorum. Bu araya da 13 zincir yapacağım. Bu şekilde bir sıra dolanıyorum. 2 tane zincir ağım kaldı. Geçiş zincirlerimi saymıyorum. Bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Her boşluğuma 13 adet trabzan yaptım. Bu sıramda 13 adet trabzanı tekrar edeceğim. Ama her trabzan arasında bir adet zincir çekeceğim. 3 tane zincirimi çektim. Bu benim ilk trabzanım. Arada bir zincir çekiyorum. Alttaki trabzanı yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. 13 tane trabzanı tek tek yapıyorum. Aralarda bir adet zincir çekerek. Evet, alttaki trabzanlarım arada birer tane zincir çekerek tekrarladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincir çekiyorum. Gergin olursa 8 çekebilirsiniz. Bakın şu geçiş zincirime değil, 6 zincirden oluşturduğum zincir ağıma, yani bir ilerisine kilitliyorum. 6 zincir çekiyorum. Bol olursa 5 çekebilirsiniz. Ben zincir sayılarında her zaman diyorum ki bir eksiltip bir artırabilirsiniz. Tekrar 7 zincir çektim. Diğer trabzanıma, grubumun üzerine geldim. Bunda da bir zincir, bir trabzan yapmaya devam edeceğim. Şöyle elimden bırakayım, daha net görün. Artık ortada böyle bir tane zincir ağım kaldı. Bir üst sırada buna da kitleyerek tamamlayacağız. Aralarda birer tane zincir çekerek modelin bir sıra daha dolanıyorum. Sıramı yaptım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Hatta bir üst sıranın son kurulumunu da yaptım. Şurada bir yaprak kaldı. Buradaki bir yaprağı da birlikte tamamlayarak modelin kurulumunu tamamlayacağız. Hemen kameramı yakınlaştırıyorum. Biraz sırada yapmış olduğumuz trabzanları yine aralarda birer tane zincir çekerek tekrarlıyorum. Sadece üzerlerine kirpik yapıyorum hanımlar bu sırada. Hemen kameramı yakınlaştırıyorum ve kurulumu göstererek modeli tamamlıyoruz. Birinci trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim ve geriye dönerek kilitledim. Son sırayı yapıyorum. Başlangıcım burada. 3 zincirle yukarıya çıktım. 3 zincirde kirpik için çektim. Kirpik için buraya kirpiğimi kilitledim. Arada bir zincir çekip trabzan kirpik, bir zincir trabzan kirpik şeklinde buranın kurulumunu yaptım. Hemen tekrar buradan göstermek istiyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Bir trabzan. Arada 3 tane zincir çekiyorum. Trabzan arkasından alıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir, bir trabzan, 1 2 3 kapatıyorum. Evet, bütün trabzanlarımı bu şekilde tekrarlıyorum. Başladığım yerle şurada geçişimi de birlikte yapalım.
Evet, kirpiklerimi çektim, zincirimi yaptım, zincirimi çektim. Ortada bir tane tepeciğim kaldı. Ona kilitliyorum. Burada zincir sayılarını kendi elinize göre ve modelin duruşuna göre ayarlayabilirsiniz. Ben son sıraya gelene kadar modelde bir yanlış yaptım. Onu takip bu son sırayı bitirdiğim noktada fark ettim. Hemen yanlışımızı da birlikte göreceğiz. Makasımı almamışım. Şöyle kameramı ayarlayacağım ve ölçülere bakacağız. Evet, kameramı yukarı kaldırabildiğim kadar kaldırdım. Hemen modelimize karşıdan karşıya ölçülerini bir görelim istiyorum. Hemen buradan karşıdan karşıya baktığımda 32 santim bir model oldu benim ipimle. Genişliğe baktığımızda da şöyle karşıdan karşıya 25 santim bir genişliğimiz oldu. Dediğim gibi buradaki zincir sayılarını artırarak daha geniş bir model elde edebilirsiniz. Kurulmuş örneğimiz vardı. Ben son sıraya gelene kadar fark etmedim. Şöyle göstermek istiyorum yanlışımı ve hatamı. Hemen görün istiyorum. Şimdi köşe trabzanlarımı 13 yaptım. Şöyle bir kere daha netleşelim. Modelde 13 trabzan köşelerimizde iki karşılıklı köşelerde, bir bu tarafta ve bir bu tarafta. Kenarlarda ise 8 adet yapmışım hanımlar, ama ben yeni modelde kenarlara da 13 adet yaparak dolandım. Siz hangi modelin duruşu hoşunuza gittiyse şöyle yan yana koyacağım. Daha önce örmüş olduğumuz model mi yoksa şimdi ördüğümüz model mi daha hoşunuza gitti? Ona göre oradaki trabzan sayısını ayarlayabilirsiniz. Kameramı biraz daha kaldırayım daha net olsun. Evet. Şu bizim örnek modelimiz. Kenarlarda 1, 2, 3, 4 tane yaptığımız bu kurulumları 8'er trabzan yaptığımız için model kendini burada daha net gösterdi. Burada biraz daha üst üste binik gibi durdu ama çok da şey değil. Burada da yine 4 tane yaprak kurduk ama köşelerdeki sayıyla aynı kurmuşuz. Ben de inanın son sıraya geldiğimde fark ettim. Hemen bu modelimde de ipimin kalınlığı aşağı yukarı aynı. Ama tabii ki hemen örümden örüme. Bakın burada 30 santim geliyor. Şu modelimizde, yeni modelimizde de bakalım, hatırlayamadım. Karşıdan karşıya baktığımızda 32 santim geliyor. 2 santim kadar bir farkı var. Ama genişlikte fark vardır. 25 santimdi yeni ördüğümüz. Buna baktığımızda 20 santim. Çünkü kirpik sayıları arttıkça daha genişliyor. Daha yukarıya doğru kalkıyor. Bir de buradaki zincir ağlarını, bu modelde 5 zincir çalışmışım. Bu modelde ise 6 zincir olarak çalıştım daha net görünsün diye. Bir tane zincir sayısının bile ne kadar fark ettiğini görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İstenen bir modelde bitirdik ve tamamladık. Açıklama bölümünde orta kısım motifinin linkini bırakacağım. Oradan rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.